Selamlar, hoş geldiniz. Başlıyorum. Ozan ben. Tanıyanlarınız var, tanımayanlarınız var. Tanıyanlara tekrar ayrıca bakarak hoş geldiniz diyorum. Ben ZEO'da strateji ve danışmanlıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugün de konumuz e-ticarette ürünlerimizi nasıl SEO odaklı bir şekilde optimize edebiliriz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bazı jenerik bilgiler, bazı böyle biraz arada kalmış küçük triklerden bahsedeceğim hızlıca. Yaklaşık bir neredeyse bir 50-55 dakikamız var. Sunumum zaten yarım saat civarı sürecek. Ondan sonra ekipten bir arkadaşım da bana eşlik edecek. Sorularınızı uzun uzun alabiliriz. Bütün sorularınızı cevaplamak istiyoruz. Ayrıca zaten coffee break'lerde ve öğle yemeği arasında dışarıda da standlarımız mevcut. Hem İçerik.com'la hem bizim yine rank tracking yazılımımız olan WOP'la hem de Xeon'un danışmanlarıyla görüşebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Öncelikle çünkü her zaman böyle bir dedikodu var. SEO is dead diye bir şey var biliyorsunuz. SEO öldü mü? Ne oldu? SEO'ya yatırım yapmalı mıyız? Yoksa artık PPC tarafı tamamen ele geçirdi mi, geçirmedi mi? Bu sürekli tartışılan bir şey. Biz aslında kendi deneyimlerimizde yavaş yavaş hem e-ticarette hem diğer sektörlerde SEO'ya olan yatırımın gittikçe arttığını görebiliyoruz. Bugün de yine arkadaşlarımdan biriyle burada konuşuyorduk zaten katılımcılarımızdan biriyle. Biz sanıyorum sabah ya da dün bir mail almış olmanız lazım zaten sektörel raporla alakalı, o sektörel verilerle alakalı olarak. Biz burada katılımcılarımızı yaklaşık 10 farklı sektöre böldük. Şimdi onların bir şeyine bakalım. Yani organik kanaldan yüzde kaç trafik alıyorlar aslında? Bir ona bakalım ve öncelikle SEO konuşmaya değer mi, ne kadar önemli? Bir onu görmüş olalım istiyorum. Mesela mobilya ve ev dekorasyonu kategorisine baktığımızda buradaki en yüksek trafiğe sahip 20 web sitesi ve yine katılımcılarımız arasında olan web sitesinden bir paket yaptığımızda, bir sepet oluşturduğumuzda %43'ünün aslında organik trafikten geldiğini görüyoruz buradaki trafiğin. Hobi ve oyuncak kategorisinde yine %40 oranında bir organik trafik yüzdesi olduğunu görüyoruz. Sigorta sektöründe bunun %38 olduğunu görüyoruz. Takı ve aksesuarda epey yüksek %45'lik bir organik trafik yüzdesi var. Moda ve hazır giyimde %35'lik bir oranımız var. Havayolu ve ulaşımda yine yüksek %44'lük bir oranımız var. Kişisel bakım ve kozmetikte %40 organik trafik. Tüketici elektroniğinde %44 organik trafik. Turizmde %38 ve online market ve pazar yerlerinde de %37'lik bir organik trafik oranı olduğunu görüyoruz bütün kanallara dağılımının. Zaten bütün sektörlerde %30'un üstünde olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden SEO'yu düşünürken yani kanallarınızın nerelerden trafik aldığınızı düşünürken bunu mutlaka aklınızda bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Zaman zaman SEO, organik trafik kanalı gözden kaçabiliyor. Oradaki rekabete girilmek istenmeyebiliyor. Özellikle orta ve küçük ölçekli markalarımızda ama inanılmaz büyük bir pazar var. Türkiye'de her gün artan bir internet penetrasyonu var. O yüzden burası asla kaçırılmaması gereken mutlaka hem maddi hem de bilgi anlamında ekibinize, ajanslarınıza mutlaka yatırım yapmanız gereken bir kanal diyebilirim. Ayrıca Google hemen hemen sürekli SERP'ü değiştiriyor bildiğiniz gibi. Özellikle yurt dışı SERP'üne baktığınızda çok daha çeşitli SERP'ler görebiliyorsunuz. Yani SERP dediğimiz şey Search Engine Result Page yani arama sonucu sayfası. Farklı farklı alanlar var. Yani şurada gördüğünüzde mesela bambaşka bir alan varken şöyle basıyorum. Burası mesela bir MacBook Pro aramasında bu tarz işte biraz daha FAQ'ların daha doğrusu People Also Ask tarafının öne çıktığı çok daha yalın bir şey görürken işte burada kırmızı elbise dediğimizde ya da sırt çantası dediğimizde çok farklı farklı
SERP'lerin olduğunu görüyoruz. Burada mesela şu ilk 4 arama sonucu aslında neredeyse direkt bir ürün araması. İşte MacBook Pro, sırt çantası, kırmızı elbise, şurada yanılmıyorsam L koltuk olması lazım. Evet, bu da bir L koltuk modelleri araması aslında. Bunların yanında bu zaten kategorilerimizde, ürün sayfalarımızda bir şekilde bizim doğal olarak hedeflediğimiz kelimeler, aramalar. Ama bir de bunun yanında özellikle yine yurt dışı SERP'lere baktığınızda çok çok çeşitlenen ve inanılmaz yüksek trafik kaynağı yaratan aslında e-ticaret siteleri için informational sorguları da görebilirsiniz. Mesela burada en iyi koşu ayakkabısı gibi bir arama olması lazım burada da. Ya da işte en iyi outdoor ceket. Bu tarz aramaları da yavaş yavaş özellikle globalde e-ticaret sitelerinin kendi yapılarına entegre etmeye başladıklarını görüyoruz. Eskiden bunu konuştuğumuzda biraz daha mesafeli yaklaşıyordu markalar. Çünkü ayrı bir alan aslında. Bir blog içeriği üretmeniz gerekiyor. İyi bir içerik takımına ihtiyacınız oluyor. Bunun yanında farklı bir site yapısına ihtiyacınız oluyor aslında. Bir e-ticaret sitesi olarak alıp biz herhangi bir kategori sayfasından ürünleri kaldıralım, oraya çat diye content'i koyalım gibi bir şey olmuyor. İşte bunu listeleme kullanmanız gerekiyor. Eğer karşılaştırma yapıyorsanız tablolar kullanmanız gerekiyor. Farklı farklı ürün fotoğrafları, stratejileri izlemeniz gerekiyor. Bizim yine globalde gördüğümüz trend hemen hemen bütün büyük e-ticaret sitelerinin bu tarz informational sorguları da sitelerine entegre etmeye başladıkları yönünde. Yani Google da e-ticaret sistemine çok çok önem veriyor. Bazı sistemler için, yani bazı ekosistemler için ayrı guide'ları bulunuyor ki e-ticaret de bunlardan biri aslında. Bunların linkini şeyde paylaşacağım. Buraya eklememişim. Kısa linklerini hep şu alt taraflara ekliyorum aslında. Sunumda olacak bunların linkleri. Siz de buradan girip her birinin ne demek istediğini, nasıl alt başlıklar var, nerelerde biz kendimizi optimize edebiliriz, siz kendinizin de incelemenizi tavsiye ederim. Biz şimdi hem bu rehberi göz önünde bulunduralım, hem de işte birazcık bizim sektör tecrübemizi göz önünde bulundurarak birkaç tane maddeden bahsetmek istiyorum ben. Neler yapabiliriz? Özellikle ürün odaklı maddelerden bahsetmek istiyorum. Kategori sayfalarına çok girmeyeceğim. Biraz daha kendi ürünlerimizi nasıl daha görünür yapabiliriz SEO tarafında özellikle. Bunun üzerine birkaç maddeyi konuşmaya başlayalım. Öncelikle herhangi bir SEO projesinde aslında ilk yapmanız gereken şey zaten çok çok iyi bir anahtar kelime analiziniz olması gerekiyor. Ama anahtar kelime analizi demek şu demek olmuyor. Yani 1000 tane keyword ve 1000 tane aranma hacmi. Bu 1000 aranıyor, bu 500 aranıyor. Yani buna göre bir segmentasyon hiçbir zaman yapamazsınız, değil mi? Sizin ayrı ayrı kategorileriniz var. Öncelikle kategorilerinize göre segment etmek zorundasınız. Yani iki farklı kategori ise iki farklı sayfada bir kere bunu hedefleyeceksiniz. Bunu bilmeniz lazım. Bunu bilmeniz gerekiyor ki kategoride eğer içerik yazacaksanız mesela o kelimeyi kullanarak optimize edebilin, ya da bir title yazacaksanız ilgili kelimeyi kullanarak optimize edebilin sayfanızı. Bundan sonra yani okey, bir sürü kategori olabilir ama benzer kategorilere, benzer segmente denk gelen sayfalar, kelimelerinizi farklı farklı sayfa tiplerinde hedeflemeniz gerekebilir. Kimisini kategori sayfasında, kimisini ürün sayfasında, kimisini biraz önce dediğimiz gibi informational blog tipi sayfalarda, karşılaştırma sayfalarında gibi çok farklı sayfalarda hedefleyebilirsiniz. Bu bizim birkaç sene önce yine global bir yani yerel ama globale açılmış büyük bir markamızla yaptığımız bir çalışma. UK pazarı için yaptığımız bir çalışma. Biz mesela burada onlarla beraber oturarak çok böyle yüksek bir bilgi paylaşımı yaparak aslında neredeyse bütün şeylerini çıkardık hep beraber. Kullanıcı adımlarını çıkarmış olduk. Customer journey'lerini çıkarmış olduk. Ondan sonra oradaki bizim identifier'larımız, yani keyword filter'larımız neler olabilir? Bunları çıkardık. Bu personalar bizim için ne demek? Bunları çıkardık. Bu yollar ne demek? Bunları çıkardık. Bu noktadan sonra hangi adımı hangi sayfa tipleriyle hedefleyebiliriz? Bu sayfa tipleri bizde var mı, yok mu? Yeni bir şey yaratmamız gerekiyor mu? Yoksa olanları mı optimize etmemiz gerekiyor gibi soruların cevaplarını
bu tarz bir çalışmayla aslında almaya başladık. Bunun dışında daha farklı metrikleri mutlaka işin içine katmanız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi sadece bir keyword ve search volume'le gitmemeli işler. Çünkü bugün bir anahtar kelime araştırması yapmaya çalıştığınızda aslında işte Ahrefs, SEMrush gibi araçları kullanıyorsunuz. Bunlar da bize çok bulk şekilde aslında kelimeler veriyorlar. Atıyorum yine burada bir L koltuk yazdığınızda içinde L koltuk yazan bir sürü kelime verebilir size. Bunu sizinle alakalı olabilir, alakasız olabilir ya da sizin sektörünüzle alakalılığı yüksek olabilir, düşük olabilir. Burada biz yine anahtar kelime araştırmalarımızda ne yapıyoruz? Olabildiğince fazla rakibi işin içine katmayı seviyoruz. Ve bu metriklerden farklı farklı custom metrikler oluşturuyoruz. Mesela burada ne yapmışız? Öncelikle bu ilgili kelimede bunların içerisinde marketplace'ler de var. Kaç tane marketplace geçtiğini biz bir metrik olarak almışız mesela. Bunun yanına bizim toplam bu 10 competitor'dan kaç tanesi top 10'da geçiyor buna bakmışız. Kaç tanesi top 20'de geçiyor buna bakmışız. Kaç tanesi listeleniyor yani ilk yüzde buna bakmışız ve bunların average pozisyonlarını almışız ve bunları kullanarak belli ağırlıklandırmalarla, formüllerle bu ne oluyor mesela? Atıyorum average position çok önemliyse işte average position'ın karesi ya da küpü artı daha önemsiz bir metriğin karesi, daha önemsiz bir metriğin direkt birinci kuvveti bölü yani bu şekilde ağırlıklandırarak bir metrik elde ediyoruz. Bu bize neyi veriyor? Aslında bir relevancy score demişiz biz buraya ama buna X score diyebiliriz. Yani alakalılık puanını veriyor bütün kelimelerin. Biz buna göre öncelikle adımlarımızı atmamız gerekiyor. Yani tutup da çok aranmış, çok aranan bir kelime aslında sizin için çok çok önemli olmayabilir. O yüzden bu tarz daha derin analizler yaparsanız, custom metrikler oluşturursanız çalışmalarınızda çok daha rahat şeylerinizi bulabilirsiniz. Nerede optimize, ne ile alakalı optimizasyon yapmanız gerekir, onları görmeniz daha mümkün olur. Burada zaten sıra sıra anlattım aslında. İşte burada en önemli şeylerden biri kelime analizi yaparken doğru rakipleri seçebilmek. Özellikle böyle çok niş sektörlerde yapıyorsanız mesela geniş bir çok o nişe hitap eden gerçekten de o nişle alakalı doğru yerleri seçmezseniz yine elinizde çok alakasız bir keyword analizi olmuş olabilir. O yüzden competitor seçmek önemli. Custom metrikler yaratmak önemli. Custom metriklerin sonucunda da kullanabileceğimiz bizim stratejimizi drive edecek bir metrik oluşturmak önemli. Bu Aleyda Solis'in paylaştığı bir sheet. Bunun da linki yine aşağıda bulunuyor. Direkt girip kopyalayıp kullanabilirsiniz. O da aslında intent'e göre ve page type'lara göre çok güzel bir ayrım yapmış. Siz de buradaki bunu Türkçeleştirerek özellikle buradaki paternleri kullanarak, identifier'ları kullanarak hangi tip kelimeleri hangi sayfa tipinde hedefleyebilirim? Aslında bunu görebilirsiniz. İkincisi aslında çok basit. Zaten ilk yaptığımız şey ürün title'larını optimize etmek. Tabii ki bizim bir ürünümüz varsa çoğu sistem zaten otomatik olarak ürün adı, işte bir tane pipe ve brand name olarak direkt otomatik getiriyor aslında. Ama her zaman bunu kullanmak zorunda değiliz. Özellikle SEO'da rekabet kızıştıkça title tag'lerdeki direkt kullanıcının gördüğü ve Google'ın her zaman bir ranking signal olarak kullandığı bir attribute aslında. Title'larda sürekli oynamalar yapıyoruz, sürekli optimizasyonlar yapıyoruz, farklı farklı şeyler deniyoruz. Burada neleri kullanabiliriz mesela? İşte renkleri kullanıyoruz, bedenleri, cinsiyet, farklı farklı tiplerde ürünler varsa ürünlerimizin tiplerini kullanıyoruz. İşte fiyat, kategori, marka gibi farklı farklı attribute değişkenleri kullanabilirsiniz. Yalnız bunları kullanırken test etmek gerçekten çok önemli. Özellikle çok çok büyük sitelerde, marketplace tarzı ya da içinde binlerce, on binlerce ürün olan sitelerde bulk halde yapmamanızı tavsiye ederim bu tarz değişiklikleri ve test etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela burada Search Pilot'ın yaptığı bir aslında şu bir Twitter anketi demiş ki price'ı biz cost'la değiştireceğiz. Yani işte
atıyorum L koltuk fiyatlarını L koltuk maliyetiyle değiştirmek gibi bir şey bu aslında. İngilizce'de biraz daha iyi rezone ediyor ama Türkçe'de olmuyor. Price'ı cost'la değiştirirsek ne olur diye sormuşlar Twitter'da. Çok az zaten pozitif diyen olmuş. %42 negatif. Çoğu kişi de çok da değişiklik olmaz demiş ama işte sonuç burada mesela. Yani ben de çok bu kadar bir negatif sonuç beklemezdim açıkçası. Sadece price'ı cost'a çevirdiğimizde yani çünkü bir taraftan da şunu düşünmeyi seviyoruz. Ya Google gittikçe gelişiyor ve Google'ın bizi daha iyi anladığını düşünmek istiyoruz artık. Yani ben her şeyi yazmayayım ya oraya fiyat yazmayınca da bunun fiyatla ilgili olduğunu bilsen ben o sayfaya çünkü birazdan konuşacağız işte product şema ekliyorum. Zaten bir sürü her yerinde fiyat falan var. Ya anla yani artık bunu diyoruz ama anlamayabiliyor işte. Sadece price'ı cost olarak değiştirmek bile oldukça maliyetli olabiliyor. Biraz da şema markuplardan konuşalım. Şema markupları mutlaka kullanıyorsunuzdur sitelerinizde. Özellikle işte website markup zaten her sayfanın hemen hemen ana sayfasında yine bütün sistemlere gömülü olarak kullanılan bir şey. E-ticaret sitelerinde product şema özellikle birçok sitede kullanıldığını görüyoruz ama birçok sitede de çok eksik olduğunu, yanlış kullanıldığını görüyoruz. Şema markup yapısı Google'ın en sevdiği yapılardan biri. Çünkü semantik olarak anlamasını sağlayan birincil etken diyebiliriz markuplara. Yani orada yazdığınız içeriğin kalitesi kadar önemli bir şey aslında. Çünkü siz bir makineye, bir makine dilini kullanarak bunun ne olduğunu markuplarla anlatabiliyorsunuz. Şimdi ne tarz markuplar kullanabiliriz? Onu konuşalım birazcık. Birçok yine bunların hepsinin linkini paylaşıyorum. Direkt Google'ın kaynakları olduğu için özellikle paylaşıyorum ama buradan şu tarz linklere falan tıkladığınızda aslında bu Şema Markup'ın asıl sitesine yani Şema.org'a yönlendiriyor sizi. Oradan da farklı kullanım tiplerini görebilirsiniz. Farklı kullanım örneklerini görebilirsiniz. Lokal business özellikle click and mortar olan markalar için çok önemli. Mutlaka eğer bir yerde şubeniz ya da bir ana merkeziniz, bir dükkanınız varsa mutlaka lokal business kullanarak onu işaretlemeniz gerekir ki şu tarz görünümlere kavuşabilin. Özellikle harita aramalarında ki biliyorsunuz aslında Google'da da eğer bir lokasyon araması yaptığınızda ya da yakınınızda ilgili mağaza varsa ilk hamlesi, ilk eğilimi yine bir harita sonucu çıkarmak olacaktır Google'ın ana search'ünde de. O yüzden oradan iyi bir şekilde yararlanmak için mutlaka lokal business'ı kullanmanız lazım fiziksel mağazalarınız için. Burada MediaMarkt'tan bir örnek var mesela. Neleri vermiş burada? Adresi var, telefon var, açılış kapanış saatleri var ve işte koordinatları var. Birçok bilgi burada bulunuyor. Bu bilgiyi de Google olduğu gibi aslında Maps tarafında kullanıcıyla buluşturuyor. Product en önemlisi. Artık yani product kullanmayan varsa ya product şema markup'ı sitesinde kullanmayan varsa hemen buradan çıktıktan sonra bence bakmalı ve nasıl implemente ederim diye yazılımcılarla oturup konuşmalı. Yazılımcılar itiraz edebilirler. O çok karşılaştığımız bir şey. Ama çok ısrarcı olmanız gerekiyor bunda. Şu an olmazsa olmaz gibi bir şey yani e-ticaret sitelerinde. Product tarafında neler var? Fiyat şeması yani offer şema dediğimiz bir şema var. Burada siz bütün fiyat namına önerdiğiniz her şeyi ne öneriniz var, indiriminiz var mı, işte ne zamana kadar geçerli bu fiyat gibi gibi stokta mı değil mi gibi bir sürü şeyi direkt Google aslında belirtebiliyorsunuz. O da buna istinaden aslında o sayfayı değerlendiriyor ve bu sayfanın evet bu bir ürün sayfası, bir e-ticaret sayfası. Ben bu şekilde değerlendirmeliyim ve ona uygun query'lerde ben bu sayfayı listelemeliyim diyebiliyor. Shipping Details yeni gelen markuplardan aslında. Bu da artık online alışveriş tarafı oldukça arttı ve Google gittikçe birazdan Türkiye'de olmayan uygulamaları da göreceğiz aslında özellikle Google Shopping tarafında.
gittikçe kendi SERP'ündeki yani Google üzerindeki deneyimi olabildiğince geliştirmek istiyor. Yani siz ilk bakışta olabildiğince fazla detaya sahip olun istiyor. O yüzden offer, shipping ve return gibi markup'lar da ekledi. Bunlar sayesinde işte siz belirli bir shipping kaç gün sürdüğünü, gönderimin onu görebiliyorsunuz. Ya da işte free return var mı, ücretsiz iade var mı yok mu? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Avantaj dezavantaj şeması, pros and cons şema var. Yine bunu da direkt SERP'te gösterebiliyor zaman zaman. Özellikle sanırım yine globalde US'de görünüyor. Türkiye'de ben görmedim ama henüz çıkmadı. Ama tabii bunların hepsi önce İngilizce konuşulan dillerde, sonra işte Almanca, Fransızca vesaire derken Türkçe'ye de yavaş yavaş gelen şeyler. Önden haberiniz olmuş diyebiliriz yani. O yüzden bunlara da direkt bakabilirsiniz. Yine energy consumption details böyle sürdürülebilirliğin gittikçe önemli olduğu bir dünyada bunları eklemekte mutlaka sizin semantik benzerliğinizi Google'ın aradığı Google'daki sorguyla sizin sayfanızın benzerliğini yine arttıracak şeyler. Bunları bir taraftan şey gibi de düşünebilirsiniz aslında. Mesela içerik oranını arttırmaya çalışıyorsunuz ya bazen. Gidiyorsunuz rakibiniz ya onda çok içerik var bende az içerik var diyorsunuz ve bir kategori metni eklemek ya da işte ürün description'ını geliştirmek istiyorsunuz. Ya oralara kelimeler, paragraflar eklemek istiyorsunuz. Bunlar da ona benzer şeyler. Yani burada da sayfanın içine gerçekten kullanışlı, kullanıcıya fayda sağlayabilecek yeni yeni bilgiler ekleyip bunları ayrıca da işaretlemek aslında burada yaptığımız şey. Review şema yine product kadar önemli bir şema diyebilirim. Çünkü özellikle e-ticaret sitelerinde ürün sayfalarındaki content, içeriğin ana kalitesini yorumlar belirliyor. Yani özellikle kalabalık böyle yüksek trafiği olan e-ticaret sitelerinde. Çünkü durmadan oraya bir yorum geliyor. Yani user generated content dediğimiz çok da sevdiğimiz bir içerik tipi iyi modere edildiğinde. Biz bu yorumları da sadece content olarak bırakmamalıyız sayfamızda ve Google'a review şemayı kullanarak göstermemiz gerekiyor ki o da bunların hepsinin ayrı ayrı yorumlar olduğunu, neler olduğunu bilebilsin. Burada iki farklı tipi var aslında bunlar iç içe kullanılıyor zaten. Burada gördüğünüz gibi bir sürü farklı şeyi veriyor. Review'ı iç içe veriyor ürünle alakalı olarak. Burada da biraz daha bu gerçi restoran örneği ama burada da görebiliyorsunuz aslında review rating üzerinden bir de aggregate rating dediğimiz şey var. Bu da bütün review'lar üzerinden bizim aldığımız ratingi yine Google'a belirtmemizi sağlıyor. How to şema yine bu da yeni gelen şemalardan biri. Bence güzel olabilir yani hem aslında içerideki içeriği geliştirmenizi sağlıyor product sayfalarında. Eğer o ilgili ürünle alakalı bir how to içeriği üretebiliyorsanız hem onu içeride ondan fayda sağlamanızı sağlar hem de artık how to şema ile beraber direkt bu içeriğin onunla alakalı olduğunu bir how to içeriği olduğunu direkt Google'a gösterebilirsiniz ve SERP'te de şu şekilde aslında şeyler elde edebilirsiniz, görünümler elde edebilirsiniz. FAQ şema yine uzun süredir hayatımızda olan bir şey. SERP'te de zaten gördük aslında ilk görsellerde. Orada da bir sürü kendi sitenizin sonucunun altında 3 taneye kadar FAQ çıkıyor. O FAQ'ları çıkartabilmek için bu FAQ şemayı kullanmanız gerekiyor. Çünkü Google'da sıralamak sadece sıra almak anlamına gelmiyor artık. Yani siz birinci sırada sadece bir title'da çıkıyorsanız ve sizin altınızdaki e-ticaret sitesi işte görseli ve altına bir de 3 tane FAQ'suyla çıkıyorsa siz orada bir parmak dururken orada 4-5 parmakla beraber ikinci sırada da olsa emin olun sizden daha fazla klik alacaktır. O yüzden olabildiğince yani şema markup'ları olabildiğince kullanın ki bunlar sayesinde o feature snippet dediğimiz ya da yani feature dediğimiz aslında SERP feature dediğimiz bu görseller, FAQ'lar, site linkler vesaire bunların hepsini şema markup'lar sayesinde elde edebilirsiniz. Dördüncü maddemiz ürün içeriklerimizi geliştirmek.
Ürün içeriklerini çok farklı şekilde yapabiliriz aslında. Burada mesela şeyler var. Amazon'dan aldığımız yorumlar var. Yani buradaki yorumlar önemli. Aslında Amazon'un yaptığı şey şu. Burada yine bir vote var ama sadece tek oy var. Buradaki oya göre buranın sıralamasını değiştiriyor ve bir nevi aslında özet geçmiş oluyor şeylerde. En çok sorulan soruları siz burada görebiliyorsunuz ve gerçekten de çok faydalı oluyor. İkincisi bu Decathlon'dan bir örnek. Yine gerçekten faydalı özelliklerini vermek. Yani çok uzun bir product description yazmak yerine aslında gerçekten faydalı özelliklerini çok vurucu şekilde vermek de oradaki kullanıcı sinyallerini çok geliştiren ve Google tarafında çok kabul gören bir şey. Yani sadece çok fazla içerik yazalım gibi düşünmemek gerekiyor. Türkçe dilinde biliyorum bu şey, yani ne kadar çok yazarsanız hakikaten de bunun karşılığını görüyorsunuz çoğunlukla. Ama bu her zaman böyle olmayacak. Her zaman buraya doğru gitmiyor. Özellikle AI'nin de işin içine girmesiyle biraz daha farklılaşıyor olay. O yüzden bu tarz gösterimlere de önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Burası Trendyol'dan bir örnek. Yine normal standart aslında yorumların bulunduğu bir bölüm. Yorumları da bu yorumlarla alakalı farklı kullanımlar var aslında. Yani bazı sitelerde sadece bir iki tane yorum göründüğünü ve diğer yorumların farklı sayfalara taşındığını görebiliyoruz. Buradaki teknik yapıyı çok iyi kurmak gerekiyor. Çünkü bizim istediğimiz şey aslında bu user generated content'in, yorumların ana ürün sayfasıyla alakalı bir şekilde görülmesi. Yani siz bunu tamamen başka bir review sayfası altında verirseniz ve canonical ve benzeri yapılar kullanmazsanız bu sefer aslında sizin review sayfanızla ürün sayfanızın SERP'te zaman zaman çakıştığını görürsünüz. Birbirini yenmeye çalıştığını, yani cannibalization oluşturduğunu görürsünüz. Bu tarz konularda da teknik yapıya dikkat etmek gerekiyor. Son zamanlarda bunun üzerine hatta biz Hakan'ın bir projesiydi galiba. O farklı bir projede yapmıştı bu yorumların özetlenmesi işi. Ben de burada çok hızlı bir şekilde şunu yaptım aslında. Buradaki birkaç tane, bir 50 tane falan yorumu aldım. İşte dedim ki yukarıdaki yorumları kendi aralarında grupla ve daha sonra bu gruplar içine yine gerçek yorumları kullanarak 3'er cümlelik özet kullanıcı yorum oluştur dedim ChatGPT'ye. O da bana şöyle bir şey verdi. Ondan sonra da özetleri de daha detaylı hale getir dediğimde aslında bana bir nevi oradaki 50 yorumun biraz önce şeyde gördüğümüz gibi, Amazon'da gördüğümüz gibi, Amazon nasıl şeyle yaptıysa bunu, vote'la yaptıysa aslında biz de bütün o yorum içeriğini veriyoruz. Bunları grupla ve o grupların da altına birazcık bize bullet point'ler çıkar diyoruz. Yani sadece şunu bile vermek, bu hem ekstra bir content demek ve çok structured bir content demek bizim için ürün sayfamızda, hem de kullanıcılarımız için gerçekten faydalı. Ya 50 tane yorumu okumadan faydalanabileceği, gerçekten ürün hakkında ne deniyor, işte hediye olarak alındığını görebilir, paketleme konusunda bir problem varsa onu görebilir vesaire. Bu şekilde uygulamalarda yapabilirsiniz. Bence bunu yavaş yavaş zaten küçük SaaS'lar olarak çıkmaya başladı bu. Direkt kendi yorum şeyinize ekliyorsunuz, altyapınıza bu tarz servisleri ekliyorsunuz ve onlar size bir snippet halinde istediğiniz gibi bir summary generate ediyorlar ve siz bunu embed edebiliyorsunuz sitenize. Yine comparison bölümleri, bu da Amazon'dan alınmış bir bölüm. Bunun çok daha geniş olan şeyleri de var tabii ki. Burada mouse'larda çok farklı metrikte, farklı attribute'lar, farklı özellikler olmadığı için birazcık kısır kalmış ama farklı özellikleri olan ürünler için de daha uzun tabloları var. Bence bu da çok, en azından ben Amazon'dan alışveriş yaparken en çok kullandığım alan olabilir burası. Özellikle teknoloji ürünü alırken mutlaka bir muadili var mı? İşte kampanyalı mı? Daha ucuz mu? Pahalı mı? Ekstra ne özelliği olabilir? Kullanıcı yorumlarının daha yüksek not almış bir şey olabilir mi? Diye mutlaka buraya bakıp ondan sonra son kararımı veriyorum. Kullanıcı yorumlarını zaten konuştuk ama burada özellikle söylemek istediğim bir şey var. Evet, kullanıcı yorumlarını tutacağız sitemizde. Zaman zaman biliyoruz ki kullanıcı yorumları yazdırılabiliyor bu arada. Yani
Bunu yapan servisler de var yani. Yeterli yorum olmayan siteler yorum da yazdırabiliyor vesaire. Ya buna çok çok dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Bu zaten önerilen bir kullanım değil kesinlikle. Ama yani Google'ın son 2 senede çok fazla product review update yaptığını görüyorsunuz. Özellikle öncelikle İngilizce dillerinde yapıp buradaki girdilerle diğer dillere doğru da genişlettiği bir şey. Ve en son yine Nisan ayında çok ciddi bir update oldu. Şunun linkini paylaştım. Burayı mutlaka okumanızı öneririm. Sitenizde bu sadece bu arada şey de değil, bir kullanıcı yorumu gibi de düşünmeyin bunu. Biraz önce konuştuk ya, informational sorgular için içerikler üretebilirsiniz. İşte inceleme yazıları yazabilirsiniz. O inceleme yazılarını yazarken de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde işte helpful content update ya da EAT gibi algoritmalardan olumsuz etkilenme olasılığınız bulunuyor. O yüzden buradaki guideline'lar artık çok büyük önem arz ediyor. Yüksek kalite ve zaten e-ticaretin olmazsa olmazı yüksek kalitede ve etkileşimde görseller kullanmak gerekiyor. Özellikle hem 360 işte gösterimler hem de bu direkt next tuşundansa kolay ulaşılabilen görsel tiplerini tercih ediyor. Özellikle UX uzmanları bunu öneriyorlar. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Biraz daha hızlanayım. Dönüşüm odaklı sayfalarınızda hız performansı, yani bütün sitenizde hız performansı tabii ki çok önemli. Core Web Vitals her ne kadar son açıklamalarda bilmiyorum, belki Twitter'dan takip etmişsinizdir. İşte Ranking Signal'dan acaba çıktı mı Page Experience gibi konuşmalar oldu. Hayır, çıkmadı. Sadece farklı bir şeyin altına girdi aslında. Yani eskiden ayrı bir başlık altında inceleniyordu. Page Experience şu an biraz daha o helpful content'in altına girdi diyebiliriz ama yine site hızı zaten, yani hepimiz burada aynı zamanda bir kullanıcıyız. Yavaş site gördüğümüzde neler hissettiğimizi, ne kadar sinirlendiğimizi ve sabırsızlığımızı kendimizden de biliyoruz aslında. O yüzden özellikle dönüşüm odaklı sayfalarınız, yani ki bunlar genelde product sayfalarınız oluyor kategorilerdense, oradaki hızları mutlaka optimize etmeniz gerekiyor. Şimdi burada özellikle şu 3'ü, 8, 9 ve 10. biraz daha teknik tarafla alakalı şeyler. Mesela duplicate ürün oluşumuna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Atıyorum, bir telefonun kırmızısı, mavisi, beyazı, siyahı varsa siz bunların hepsini aynı şekilde Google'a indeksletiyorsanız burada mutlaka bir cannibalization problemi olacaktır. Bu sayfa birbirleriyle yarışacaktır. Burada çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Genelde mesela işte hepsi burada ne yapıyor? Varyantları, tek bir varyant seçiyor, ana bir varyant seçiyor ve diğer varyantları oraya canonical'da işaretliyor. Bütün content aynı tutuyor. Google'a da diyor ki bu bunların varyantıdır ve benim aslında tek bir ana URL'im var. Bunu indeks ediyor ve bunda da başarılı oluyor. Bu sayede tek bir URL'de toplayabiliyor bütün otoritesini ve trafiği. Stok dışı ürünler, bu da bence e-ticaretin kanayan yaralarından biri. Çünkü her sistem buna hazır değil. Yani buna hazır olmayan çok fazla sistem görüyoruz. Atıyorum, stok dışı olunca ne oluyor? Siteden uçuyor tamamen. Bir daha neredeyse ulaşamıyorsunuz. Her yerden gidiyor, site haritasından gidiyor. Kategoriden zaten gitmesi gerekiyor. Kategoride stok dışı bir ürünü zaten tutmak istemezsiniz. Bu dönüşümü olumsuz yönde etkiler. Ama yani siteden de komple uçurmanıza gerek yok. Yani direkt 301'lemenize, 302'lemenize gerek yok. Öncelikle bir şunu düşünmeniz gerekiyor. Atıyorum, bugün iPhone 14 sizin sitenizde stok dışı olsa daha 1-2 sene boyunca çok aranacak bir şey aslında bu arama. Ve muhtemelen belki 2 ay sonra sizde tekrar stoğa girecek. Ya da belki de 5 gün sonra stoğa girecek. Bu 5 gün için bunu stoktan uçurmanız mantıklı bir hareket olmuyor Google tarafında. Çünkü eğer böyle yaparsanız siz o sayfanın bütün otoritesini kaybetmiş oluyorsunuz. Önce başka bir yere yönlendiriyorsunuz. Sonra tekrar açtığınızda tekrar indekslemesi gerekiyor Google'ın gibi problemler oluşuyor. Ve bu ciddi iPhone gibi yüksek hacimli aramalarda ciddi kayıplara neden oluyor. Dönemsel sayfalarda da aslında en çok yanlış yapılan şey, dönemsel sayfalardan kastım ne? İşte yılbaşı olabilir, anneler günü olabilir, sevgililer günü olabilir. Bu tarz dönemsel sayfalarda
genelde URL yanlışlarının yapıldığını görüyoruz. O da şu oluyor, mesela Black Friday 2021 için bir sayfa yapılıyor. URL'de Black Friday-2021 yapılıyor. 2022'de neyi kullanacağız? O zaman yeni bir URL, yeni bir sayfa yapmamız gerekiyor. Niye böyle yapalım peki? Yani illa URL'de biz tarih geçirmek zorunda değiliz. Bunun yerine /Black Friday diye bir şey yapalım, sayfa yapalım. Sadece bunun title'ını güncelleyelim, heading'ini, içeriğini tamamen 2021'e, 2022'ye, 2023'e uygun yapalım. Ama bizim her zaman açık ve tek sayfamız olsun. Bu sayede yine biraz önce stock out'ta konuştuğumuz gibi o anlık kayıpları yaşamamış olursunuz. Bir de Google'ın shopping tarafı var. Paid tarafta aramadaki shopping kapalı zaten Türkiye'de. Ama bir de free listing var aslında. Yani belki herkes bilmiyordur ama shopping sadece paralı olarak ulaşılabilen bir hizmet değil artık Google tarafında. Bu da Google'ın zaten Google üzerindeki e-ticaret deneyimini arttırmaya yönelik en önemli hareketlerinden biri. Nedir Google Shopping? Aslında bizim arama yapıp ondan sonra şu üstteki sekmelerden global aramadan shopping'e geçtiğimizde karşımıza gelen taraf bizim shopping dediğimiz alan oluyor. Burada üst tarafta bayağı bir işte karuselle beraber gittiğimiz reklam ürünleri oluyor. Onun altında da free listing dediğimiz aslında sizin yine merchant center'ınızdan, product feed'inizden ürünleri çeken bir yer bulunuyor. Yani burası aslında e-ticaret siteniz için bedava başka bir e-ticaret sitesi gibi bir yer. Yani başka bir marketplace. Ürününüzü işte hepsi burada listelemiyorsunuz. Trendyol'da listelemiyorsunuz da Google'da listeliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kesinlikle kullanılması gereken bir yer ki gittikçe de kullanımı artan bir yer. Dediğim gibi Google tek yerde çözmek istiyor artık her şeyi. Birazdan Türkiye'de olmayan bir iki uygulamayı göstereceğim. Yani siz Google'da arayın, ürünü orada görün, ürüne tıklayın, Google Pay ile falan da ödemesini de yapın. Ondan sonra gidin yani Google'dan hiç çıkmadan bütün her şeyi çözün istiyor. Bütün o markup geliştirmeleri, feed geliştirmeleri, Google Shopping geliştirmeleri aslında bu isteğin de bir bütünü. Ama bir taraftan da yani ana amaç tabii ki yani SEO dediğinizde gibi oluyor. Çünkü her şeyi Google'da bitirirseniz bir taraftan trafik kaybetmiş oluyorsunuz. Ama satış hala sizin satışınız. Yani ana amaç ille de organikten bir klik almak değil. Ana amaç organikten sizi arayan kişiye bir şekilde o ürünü satabilmek. O yüzden bu da önemli bir çabası diye düşünüyorum Google'ın. Yine ücretsiz listelemelere buralardan Google arama içerisinden de zengin sonuçlardan ulaşabilirsiniz. Image tarafında ulaşabilirsiniz. İlk gösterdiğim şeyde de vardı. Özellikle o kırmızı elbise görselindeki görselin çoğunun altında şurada product, ürün gibi etiketler bulunuyor. Bunların hepsi de yine sizin feedinizden çekilen görselleriyle, fiyatlarıyla vesaire oradan çekilen veriler, image'lardan ki artık görsel search gerçekten yüksek. Yani bir özellikle tam olarak bilmediğiniz bir ürün arıyorsanız İşte bir davet elbisesi ya da atıyorum ben genelde spor ayakkabı giyiyorum. O yüzden takım elbisenin altına hangi ayakkabı alınır, hangi marka alayım diye bilmiyorum. İşte öyle bir ayakkabı yazıyorum. Ondan sonra görsellerden bakıyorum. Beğendiğim görseldeki ürüne doğru gitmeye çalışıyorum aslında. Ya da onun benzeri görselleri aratıp ürünü buluyorum. O yüzden buradan da faydalanmak önemli. YouTube'da yine eğer yapılan arama bununla alakalıysa, sizin ürününüzle alakalıysa yine YouTube'da listelenme olasılığınız var. Türkiye'de olmayan da iki uygulama var aslında. Bir tanesi bu popüler product olayı. Diğeri de aslında şurada gördüğümüz, bu da zaten bunun tezahürü. Burada gördüğümüz Shopping Knowledge Panel dediğimiz bir alan var. Burada siz bir ürüne tıkladığınızda özellikle desktop'ta inanılmaz yer kaplayan bir şey bu. Bir ürün aradığınızda en sağ tarafı tamamen o ürünün bütün bilgileriyle kaplanabiliyor ve bir sürü farklı fiyat seçeneği. Google Flight'ta falan da görüyoruz aslında bunu, bir uçak araması yaptığınızda görüyorduk. Alt alta listelendiğini farklı farklı uçuş seçeneklerinin aynısını aslında yine pazar yerlerinde olduğu gibi Google kendisi SERP üzerinde de
yapmak istiyor. İşin sonunda da aslında yine Merchant Center'ınızda mesela şöyle takip ediyorsunuz. Burada çok ciddi yüksek kliklerden bahsediyoruz. Bütün datayı takip edebilmeniz vesaire de çok güzel. Burada verdiğiniz emeğin ne işe yaradığını da görebiliyorsunuz. Merchant Center'ınızda belki de şu an girip baktığınızda zaten Free Listing All Traffic tarafında görebileceksiniz. Ürün sayfaları için birkaç tane UX önerisi de söylemek istiyorum. Özellikle ürünlerde varyantları gösterirken açılı listelerden kaçınmanızı öneriyoruz genelde UX konusunda konuşurken. Renk ve boyutlar için mutlaka ayrı butonlar kullanmanız gerekiyor. Mesela burada olduğu gibi aslında farklı iki model var. Burada bir sürü renk var. Bunların hepsi için farklı butonlar kullanıldığını görüyoruz. Zaten bunu seçtiğimiz zaman aşağı doğru gidip bellek için farklı bir buton oluyor. Yani aslında bütün veriyi kullanıcıya görünür kılmak önemli burada. Özellikle tekstil sitelerinde bu beden işi biraz kabusa dönüşebiliyor. Hele hele global sitelerdeyse. O yüzden mutlaka beden kılavuzu ve uluslararası dönüşümlere uygun şeyler içermek ve kullanıcıya sunmak çok önemli. Hatta şu şekilde how to measure gibi güzel içerikler de ben sık sık görmeye başladım sitelerde. Bence bunlar da oldukça faydalı kullanıcılar için. Model ölçülerini ve bedenini belirtmek. Bunu da yapmaya aslında çok çok büyük sitelerin bazıları yapmıyor. Niye yapmadıklarını bilmiyorum. Bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Çünkü yani olmazsa olmaz gibi geliyor. Biz burada bir görsel görüyoruz. Birisi üstünde bir şey giymiş ama bu kişinin boyu kaç, bedeni kaç, ne giymiş, yani bunları da bilmemiz gerekiyor bence. Bazılarında hele hele şey bile oluyor işte. Burada birkaç tane farklı kişiyi söylemiş mesela. Bu çok çok iyi bir kullanım. Bazı unisex ürünlerde hem erkek hem kadın oluyor. O zaman hem erkeğin hem kadının boyu, bedeni ve üstündekinin bedenini veriyorlar. Seçmek gerçekten çok daha kolay oluyor. Ayrıca kredibilite de veriyor bence siteye yaptığı işle alakalı olarak. Alternatif ve tamamlayıcı ürünler zaten işte hani bunu da beğenebilirsiniz gibi, ya da yine özellikle tekstil tarafında bir üst varsa onunla beraber gidecek bir altı önermek gibi alanlar mutlaka kullanılmalı. Beşinci ve sonuncusu da hali hazırda satın alınmış ürünleri belirtmek yine bence özellikle marketplace tarafında önemli. Çünkü şey de olabiliyor, yani bir kullanıcı birden fazla kişi de kullanmış olabiliyor ya da aynı üründen tekrar almak isteniyor da olabilir ya da benzer ürünlerden tekrar almak istemiyor da olabilir kullanıcı. O yüzden ya da çok geçmişe dönük bir siparişiyle alakalı bir yanlışlık yapabilir. O yüzden şu şekilde alınıp alınmadığını belirten, yani ürünlere özel kartların eklenmesi de kullanıcılar açısından faydalı bir alan. Son olarak da şöyle bir checklist var. Bunun da linkini şey yaptım. Bunun üstünden geçmeyeceğiz ama bu bayağı uzun bir UX checklisti. Conversion Rate Optimization odaklı. Bunun da linki yine sunumda olacak. Bir girip göz atarsanız bence iyi olur sizin için. Burada da çünkü farklı hem bazı örneklere yer vermiş bunu paylaşan arkadaşımız. Hem işte siz eğer böyle kendi planınızı yapabiliyorsunuz buradan. Evaluation tarafında kendiniz değerlendirip buradan bir skor verdiğinizde o direkt impact'ini, cost'unu ve priority'sini hesaplayıp size aslında bir nevi yol haritası da vermiş oluyor. Dışarıdayız. WOP, İçerik.com ve Zeo'nun standlarına ulaşabilirsiniz. Bir 10 dakikalık bir süremiz var. Benim sunumum bu kadardı. Varsa sorularınızı alabiliriz. Teşekkürler.